Bu sabah bir karbonhidrat tüketme antrenmanı yaptım. Bunu aslında çok sık yapmıyorum. Bir süredir hasta olduğum için biraz antrenman motivasyonumu kaybetmiştim. Bunun için bir değişiklik yapmaya karar verdim bu hafta sonu. Cumartesi akşamı ve pazar sabahları karbonhidrat tüketme antrenmanları yapıyorum. Bunun bana faydası normalde sıfır karbonhidrat yaptığım için glikojen depolarım boş oluyor. Ve özellikle hastalıktan sonra bu benim daha da yorgun hissetmeme sebep oldu. Aslında fiziksel olarak değil, daha çok psikolojik olarak. Karbonhidrat depolarını doldurmak kasları daha dolu gösteriyor. Bu da psikolojik olarak biraz daha antrenmana daha motive olmanızı sağlıyor. Cumartesi akşamları ve pazar sabahları yapıyorum bunu. Cumartesi akşamı yaptıktan sonra bir karbonhidrat yüklü öğün yiyorum. Pazar sabahı da nispeten daha kısa bir antrenmandan sonra yine kahvaltımı karbonhidrat yüklü yapıyorum. Normalde low carb ve ketojenik diyetle beslendiğim için hafta içi yağdan yüksek bir beslenme şeklim var. Sadece 2 öğün yiyorum. Bu benim yağ yakımımı hızlandırıyor. Ama uzun bir haftanın sonunda özellikle cuma akşamına doğru vücut daha düz ve biraz yorgun görünüyor. Normalde 2 ya da 3 aylık uzun süreli düşük karbonhidrat diyetleri yapıyorum. Bu bende çok fazla bir yorgunluğa sebep olmuyor. Ama bu hastalık sonrası dediğim gibi biraz kendimi daha dinç ve dolgun hissetmek istedim. Bundan dolayı bu antrenman düzenine bu hafta sonundan itibaren başladım. Hareket seçimimi genelde cuma akşamı ve pazartesi gün akşamı yapacağım hareketlere göre seçiyorum. Bunlar normal powerlifting antrenmanları. Her zaman squat'la başladığı için pazartesi sabahı yapacağım squat'ta yorgun olmamak için bacak hareketini pek fazla yapmıyorum. Daha çok ağırlıksız squat yapıyorum. Tekrar seçimim 100 tekrarlık tek bir set şeklinde ama bu hafta onu bitiremedim maalesef. Bir iki ara vermek zorunda kaldım setlerin arasında. Çünkü enerjim yetmedi. Cumartesi akşamı yaptığım egzersizler, pazartesi powerlifting antrenmanında yapacağım egzersizlerde vuracağım bölgelere yönelik oluyor. Pazartesi normal squat, overhead press ve deadlift yapacağım için cumartesi akşamı, yani araya bir gün girmesi için bu bölgeleri çalıştırdım. 100 tekrarlık birer hareket yaptım her bölge için. Ayrıca pazartesi akşamı yapacağım omuz izole hareketlerine zaman tanımak için birkaç tane de izole omuz hareketi yaptım. Bunları bir dahaki videomda göstereceğim. Cumartesi akşamı çekeceğim. Bir dahaki hafta sonu çekeceğim videoda. Şu anda antrenmanım bitti. Pazar sabah antrenmanım bitti. Sadece bench press ve bar row vardı. 100'er tekrar. 50'şer kiloyla yaptım bunları. Yine arada bir iki ara vermek zorunda kaldım. Ancak bitirebildim çünkü. Oldukça laktik asit yüklüyüm şu anda açıkçası. Öncesinde, bu antrenmanın öncesinde dışarıda 3 kilometre yürüdüm. 2 kilometrede koşu bandında interval yaptım. Sonrasında bir iki mide için, karın için birkaç istasyon antrenmanı yaptım. Sonrasında bu göğüs ve sırt çalışmasından sonra da biraz dips, biraz esneme, çünkü dünkü antrenman ve bugünkü antrenmandan dolayı bayağı bir laktik asit yüklü vücut. Bunu dağıtmak için biraz static stretching yaptım. Şimdi antrenmanımı bitirip gidiyorum. Tavsiye ettiğim bir antrenman yöntemi, özellikle ketojenik beslenenler için. Normal moderate carb alan arkadaşların pek ihtiyacı olacağını sanmıyorum. Arada bir denemekte ve vücudu biraz doldurmakta fayda var. Carb refeed olayı benim için çok anlamlı değil. Yani normalde kullanmadığım bir yöntem. Tavsiye eden de var, etmeyen de var. Ve aslında carb refeed yöntemleri ketojenik beslenme için biraz tehlikeli. Çünkü carb cravinglere, yani tekrar karbonhidrat ihtiyacına, o bağımlılığa sizi geri döndürebiliyor. Biraz riskli bir yöntem. Normal her ağırlık antrenmanı sonra yükleme şeklinde yapanlar genelde bir süre sonra ketojenik diyetten çıkıyorlar. Çünkü bunun psikolojik etkileri de var.
Ben ondan dolayı haftada bir ya da iki, onların da birbirine çok yakın süren, yani bir an önce o moddan tekrar eski moda çıkabileceğiniz şekilde yapmayı tercih ediyorum. Yani dediğim gibi bunu da zaten bütün senede yapmıyorum, arada bir yapıyorum. Çünkü ketojenik diyet ve tahıl ve şekerden uzak yaşam beni daha enerjik hissettiriyor genelde. Ama benim gibi beslenen, bana yakın beslenen arkadaşlara tavsiye ediyorum. Arada bir denenebilir. Özellikle sosyal yiyiciyseniz, arada bir ailenizle, sevdiklerinizle bir şeyler yemek istiyorsanız normal insanlar gibi yemek yemeniz lazım bazen. Onları buna göre ayarlayabilirsiniz. Ailenizle, sevdiklerinizle bir araya geleceğiniz zamanlar öncesinde böyle bir boşaltma antrenmanı yapıp üzerine ailenizle dışarıda, yani normal ketojenik beslenemeyeceğiniz ortamlarda bir öğün, keyifli zaman geçirebilirsiniz bu şekilde. Tavsiye ediyorum. Herkese iyi antrenmanlar. Tekrar görüşmek üzere.